7 uyurlar. Onlar da böyle bir mağarada uyumuş olabilirler mi? Ya şu anda uyuyorsak Emel Hanım? Kur'an'da bize diyor ki 7 genci diyor uyuttuk, 300 yıl sonra uyandırdık. Peki ya biz? Ya biz uyuyorsak? Gece en son ne düşünürsen sabaha kadar o senin hücrelerinde işler. Bilincinin tüm boyutlarında işler. Ve senin için buna en uygun potansiyel aslında yarın sabah hazırdır. O yüzden lütfen 21 gün boyunca geceleri yatarken diyelim ki dünyanın tat ve nimetleri benim en doğal hakkım. Senin hayatına ne oldu dediğimizde bacağı kesileni mi ararsınız, kanser olanı mı ararsınız? Çok acıdır ki ailesinde çok büyük kayıplar olanı mı ararsınız? Hayatları mahvolmuş. Ve aslında bunun o yaptığı kötü büyüden kaynaklandığının farkında değil. Onu gördüğünde o pis enerjiyi geri çeker. Allah'ından bul demek beddua mıdır? Tabii. Onu vekil tayin etmek. Canımı çok acıttın. Ben Allah'ı vekil tayin ediyorum, çekiliyorum de. Sen bir çekil. Bakalım neler olacak. Merhaba. Çok uzaklardan bir konuğum var. Ta Amerika'dan geldi. Elinde bu kitapla. 369 Varlık Sırrı. Bu kitaptan konuşacağız. Belki ben kitabın dışına da çıkarım. Çünkü öyle bir menba oturuyor ki yanında. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Zeynep Dündar, siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok büyük bir keyif Amerika'dan gelip sizinle burada buluşmak. Benim için de öyle. Çok teşekkür ederim. Dini bilgilerimizden yola çıkarak kün feyekün, yani yaratıcı güç için, Allah için ol dedi oldu ifadesi kullanılır. Siz de sese ayrı bir önem atfediyorsunuz. Dua ederken bile en anlaşılır manada yüksek sesle dua edin diyorsunuz. Buradaki mekaniği, işleyişi bize anlatır mısınız? Yüksek sesle ifade edilen neyi harekete geçiriyor? Pozitif ve negatif manada. Biz ne yapıyoruz? Biz konuşurken içimizdeki nefesi, o bize verilmiş olan emaneti dışarı çıkartıyoruz. Neyle birleştiriyoruz? İki şeyle birleştiriyoruz. Bir tanesi akıl, diğeri de kalp. Akılda düşündüğümüzü, kalpte hissettiğimizi konuşurken birbirimize aktarıyoruz. O yüzden her sözün bir frekansı, bir enerjisi ve elbette bir etkisi var. Dualardan bahsettiniz. Dualar indirildiği ve söylendiği orijinal dilinde söylendiğinde bir kilidi açar. Tıpkı bu dünyadaki pek çok anahtar ve pek çok kilit gibi düşünelim. Evet, çok anahtar vardır, çok kilit vardır ama birbiriyle uyuşmazsa birbirini açamaz. Bu açılmanın olması için bir duanın da kendi dilinde, kendi enerjisiyle, o frekansla beyan edilmesi gerekir. O yüzden ben diyorum ki dua ediyorsanız mutlaka kendi dilinde ediniz. Anlamını biliyorsanız ne yaparsınız? Nefesinize kalbinizi katarsınız. O yüzden anlamını bilmek önemli. Anlamını biliyorsan zihnini katarsın, kalbini katarsın. İşte yine bir üçleme, 3-6-9'un nefes, kalp ve zihin üçlemesi duayı kendi dilinde yaparken de gerçek olur. Birinci şart kendi dilinde okumak o duayı diyorsunuz. Evet. Hatta anlamını bilmiyorsanız bile birinci seçenek kendi dilinde okumak olsun. Aynen öyle mi? Doğrudur. Ancak anlamını biliyor olmanız üçlemenizi sağlar ve güçlendirir, etkiyi güçlendirir. Diyelim ki ben çok severim İnşirah suresini okuyacaksınız. Orada der ki biz senin kalbini açıp seni genişletmedik mi? Olduğun ortamda seni rahatlatmadık mı der. Şimdi eğer anlamını bilmeden sadece İnşirah okuyorsanız belki o içsel rahatlamayı, o dardan ferahlığa çıkmayı hissedemeyebilirsiniz. Çünkü anlamını bilmiyorsunuz. Ancak biliyorsanız bir yandan İnşirah suresini söylerken, diliniz dönerken, siz bunu beyan ederken, o enerjiyi yayarken aynı zamanda kalbinizde ve zihninizde bilirsiniz ki şu anda ben genişliyorum, genişliyorum, genişliyorum. O kalbimi darlayan her ne varsa, vesvese, sıkıntı, darlık, korku, kaygı, hepsini bırakıyorum. Hepsi benden çıkıyor, gidiyor ve benim kalbimin genişliği sonsuzla bir oluyor. Güce bakın, işte üçlediğiniz. Bu imajine etme önemli mi? Aslında insan konuştuğunun duygusuna girdiğinde hep teslim oluyor. Çünkü o zaman siz konuştuğunuzda kavga etmiyorsunuz. Diyorsunuz ki mesela biraz önce verdiğim örnekteki gibi. Şimdi derdim tasam benden çıkıyor ve benim gönlüm rahatlıyor derken, o gönüldeki o rahatlamayı da hissederken, dediğiniz gibi imajine edip hayal ederken bir yandan bunun olacağına inanıp teslim oluyorsunuz. Teslim olduğunuzda da hayatla uyumlu gidiyorsunuz. Aminin önemli. Bir adım öncesi zaten amin demek. Mühürledim. Ben buna eminim. Evet, eminim demek. Namazda üçleme çok vardır. Az önce sizin verdiğiniz örnekte üçleme çok vardır. Üçün sizin araştırmalarınızla Tesla'ya atıfta bulunarak sorayım. Hakikati nedir? Neden üçlüyoruz? Üçün nasıl bir hikmeti var? Nitekim Tesla'nın önemli sözlerinden bir tanesi de şuydu. Demişti ki 3-6-9'un sırrını bilen evrenin sırrını çözer. Ben dünyaya şöyle bakıyorum. İyi bir söz gördüğümde diyorum ki bunun acaba benim kültürümdeki karşılığı nedir? Benim kültürüm nedir?
Türk kültüründe bunun karşılığı nedir? İslamiyet'te bunun karşılığı nedir? Ne de olsa Türkiye'de doğmuştum, 40 yaşına kadar Türkiye'de yaşamıştım. Demek ki benim kültürümde bunun karşılığını bildiğimde aslında hem Tesla'nın bana verdiği ipucunu anlamış olurum, hem de kendi genetik hafızamdaki sırları ortaya çıkarmış olurum. Böyle baktım. Tesla dedi ki 3-6-9'un sırrını çözen, evrenin sırrını çözer. 3'ten başlayayım dedim. Müslümanlıkta 3 nerede geçiyor? Türk mitolojisinde 3 nerede geçiyor? Müslümanlıktan bahsedersek İslamiyet'ten. Efendim diyelim ki namaz kılmak istiyoruz. Hemen abdest alacağımız zaman hemen hemen her şeyi 3 kere yaparız. 3 ile başlıyoruz. Sonra namaza durduğumuzda birçok hareketi ve birçok duayı yine 3 ile yaparız. Hadi namazımız bitti, bir tesbih çekelim dedik. 33'lü bölümlerden oluşan 3'lü duraklardan geçer, 99'a kadar ereriz. Zaten 1'e geldiğimizde tekrar Yaradanımın önündeyiz. Dolayısıyla biz ne yaptık? Üçleye Allah'la buluşmaya gittik. Namaz neydi? Gün ortasında 5 kere bizim Allah'la olan randevumuzdu. Biz bu yola üçleyerek gittik. O yüzden 3 İslamiyet'te benim gördüğüm kadarıyla başlangıçta buradadır. Bunun dışında ayetler nezdinde baktığımızda Yasin suresini çok severim. Ey insan demektir ve 36'dır. Bunun gibi bilgilerden dolayı bana göre 3 zaten İslamiyet'in başındadır. Ha diğer taraftan 3 nedir derseniz, bildiğiniz gibi bir insan vardır. Bir insan dünyaya bakar, zıttını görür. Her ne kadar kavgaya tutuşsa da zıttıyla, dualite aslında insanın doğasında vardır. İnsan kendini fark ederse, o zıttını görürse oradan da der ki bütün bunları yaradan kim der? O zaman Allah'a erer. 3 Allah'a giden yolda insan idrakının yürüdüğü bir yoldur bana göre. Peki burada şunun sırrı da var mı? İnsanın en zorlandığı yer zıttına göstereceği tahammül. Evet. Bununla ilgili bir tüyo da var mı? Nasıl zıttına tahammül etsin ki yaratıcısına varsın? Zıttı yaradan kim, seni yaratan kim? Bir kere bir kaynak var. Bu kaynak hem seni buraya koyuyor hem zıttını. Demek ki bunda bir mana olmalı. Senin kendini anlaman için zıttına bakman gerekiyor. Şimdi ayna metaforu çok kullanılır. Ancak ben aynayı biraz daha farklı algılarım. Ayna olabilmek için bir cam olmak, camın arkasında sır olmak gerekir. İnsan kendi sırrına vardığında aslında aynadaki aksini görür ve anlar. Dolayısıyla o zıttına baktığında onda nefret ettiğin, kızdığın her ne varsa onun sendeki tarafını görmek. Şöyle diyelim, çok vicdansız birini görüyorsun. Dürüst ol kendine. Sen nerelerde vicdansızlık ettin? Peki ya senin vicdanlı halinin güzelliği nerede? İlla ki demek değil ki sadece kendi vicdansızlığını görüyorsun. Kendi vicdanını gör ve onda kararlı kal. Çünkü kimi zaman şöyle oluyor, zıttını görüyorsun. Bende de varmış, ben de onun gibi olayım deyip yolunu şaşırabilirsin. Sen yolunda kal diye belki de sana zıttı gösteriliyor. Tıpkı karanlığın ortasında aya bak da oradaki ışığı gör der gibi. Son dönemde Türkiye'de atalardan gelen bilgiler ve bunların temizlenmesiyle ilgili çok önemli çalışmalar var. Kabul edenler var, reddedenler var. Bu 3-6-9 sırrı bu konuya nasıl bir açıklama yapıyor? Sahiden de geriye dönük atalardan taşınan bir şeyler var mı? Atalar bizim için büyük bir hazinedir. Amerika'da yapılan araştırmalara göre insan bedeninde 7 soyun değil 80 soyun etkisi görülür. Bunun manası şu. Bildiğimiz gibi hepimizin DNA'sında atalardan gelen genetik hatıralar var. Ancak bunun içinde RNA denen bir hafıza molekülü var ki aynı genetik aktarım yani genlerin taşıdığı duygular da bu RNA'nın içinde. Eğer bir insanın vücudunda 80 soyluk atası varsa bu yaklaşık olarak 3000 sene önceye gider. Öyleyse bu dünyada bir insanın hangi atasının genini aktif edeceği aslında onun yine hür iradesindeki seçimlerine bağlıdır. Biz burada neyle rezone olursak, kendimizi nasıl hissedersek o zaman o 3000 yıldan beri var olmuş olan atalarımızdan hangisinin genini aktif etmek istersek onu aktif ederiz. Delphi Tapınağı'nın önünde de insan için kendini bil denir. Bizim için de Rabbini bilen, nefsini bilen Rabbini bilir denir. Nefsini bilen Rabbini bilir. Sadece nefs zannedildiği gibi kötü olan değildir. Nefs aynı toprağın altının, karanlığın kötü anılması gibi aslında bilinmeyen taraflardır. Kendi geçmişini bilen, kendi atasını bilen kendini de bilir. Kastedilen o mu diyorsunuz? Bir bakıma elbette bu çok metaforu güçlü bir cümledir. Birçok anlamı vardır. Ancak bendeki açılımlarından birisi de bu manadadır. Nefsini bilen Rabbini bilir, kendini bil. Kendini bil yani sen atanı bil. Yani sen aslında bedenin içinde doğumundan bu yana getirmiş olduğun onca hazineyi bil. Bak ne kadar güçlüsün. Düşünsene Semel Hanım, ne mucitler,
ne savaşçılar, neler neler vardır 3000 yıl içerisinde sizin atalarınız arasında. 80 soy diyorsunuz. Aynen. İyisi de vardır, kötüsü de vardır. Daha şanslı yaşayan da vardır. Travmalarla dolu hayatı olan da Evet. vardır. Peki o zaman soru şu. Ben iyi olanı, pozitif olanı nasıl ayırt edeceğim de o atamı aktif hale getireceğim? Siz bu dünyada neye inanırsanız, neymiş gibi yaşarsanız o atanızı aktif hale getirirsiniz. Bunu kimi zaman rüyalarınızda görürsünüz de anlarsınız. Kimi zaman bir yeteneğiniz açığa çıkar ya da öyle bir tepkiniz, öyle bir seçiminiz açığa çıkar. Yeri gelir inanılmaz gözünüzü karartıp hayati bir karar verirsiniz, bir seçim yaparsınız. Halbuki bugüne kadar hiç yapmamışsınızdır. Nasıl oldu da bunu seçtim dersiniz. Bazen bir toplantıda ağzınızdan bir söz çıkar. Allah Allah, nasıl da söyledim. Aklınıza hiç gelmeyen bir fikir gelir. Kitabı yazarken zaman zaman benim başıma geldi. Öyle fikirler geldi ki ben mi düşündüm dedim. Belki de bir atamın düşüncesiydi ama nasıl oldu? Ben onunla hemhal olurken, içli dışlı olurken oldu. O yüzden bu hayatta ne yaptığınıza çok dikkat edin. Siz neymiş gibi yaşıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Farkında olmadan aktif edebilirsiniz. Sürekli aktif ediyoruz. Hatta yine şöyle örneklendirelim. Elbette ki 3000 yıllık ata genimiz içinde çokça yokluktan, kıtlıktan geçmiş atalarımız vardır. Biz şu anda genel olarak dünyada ve ülkemizde neler yaşıyoruz? O yok, bu yok, şu kıt. İnanıyoruz, korkuyoruz. Korktukça en yokluktaki atamızın genini, onun o çaresizlik hissini aktif ediyoruz. Çünkü o burada zaten var Var, DNA'mızda. kodda, Bilimsel evet. bir şey diyorsunuz. Evet, aynen öyle. Ve ben onu aktif ettiğimde şöyle oluyor. Onun gibi hissediyorum, onun gibi davranıyorum. Hatta onun o duygusunun bedeninde oluşturduğu bir hastalık varsa o hastalık da geliyor, bende aktif oluyor. Sonra diyoruz ki atamdan gelen hastalık bende aktif oldu. Ama sen belki 5 torunsun, 5'inde de aktif oluyor mu? Hayır, sende. Çünkü senin o duygun var. Sen onu o duyguyla aktif ediyorsun. O yüzden aslında 3-6-9 varlık sırrı birçok insana bunu hatırlatsın istiyorum. Şu anda ben buradayım, ben hayattayım demek. Bu dünyanın tat ve nimetlerini kabul ediyorum demek. Bunu kabul etmiş olan atalarınızın, o güçlü, kararlı, cesur atanızın genini aktif etmek demek. Bir aktif edin bakalım neler açılacaksın hayatınızda. Güçlü atamı aktif etmenin yolu bu. Ve bu bilgiyi bilmeden önce daha talihsiz bir hayat yaşamış atamı aktif ettiysem ve hayatımı ona göre yaşıyorsam bunu silmek ve nötrlemek var mı formülü? Mümkün mü? Aslında şöyle, siz neyde çoğalırsanız diğeri aşağıda kalıyor ve hayatınızdan silinip gidiyor. Ekstra bir çaba sarf etmenize gerek yok. Negatif atamı kapatmak için çaba sarf etmeme gerek yok. Ben ona odaklandığım zaman zaten her halükarda onu büyütürüm. İster kapatmak için, ister açmak için fark etmez. Büyüteci neye tuttuğuma bağlı. Kesinlikle nereye bakıyorsanız zaten kuantum dolanıklık teorisi de bunu anlatır. Sen neye bakıyorsan gözlemci olarak onu yaşatır, onu büyütür, onu şekillendirirsin. Negatif ataya değil, pozitif ataya odaklanacaksın. Bunu da yaparken yine ataya dönmeden önce kendine ben buradayım, iyi ki buradayım, çok şükür dediğin yerde bunu hisseden atan zaten sende aktif hale geliyor. Ve çok fazla seçeneğimiz var. 3, 6, 9. Tesla niye 9'da bitirmiş? 9, 12 hani hikaye 3'te başlıyorsa katları neden ilerlemiyor? 9'da niye bitmiş? Tesla hayatının büyük bir bölümünü piramitleri incelemekle geçirmiş. Yine piramitlerde elbette 3-6-9'un bir tezahürüdür üçgen olması hasebiyle. Dolayısıyla 3-6-9 üçgendir de aynı zamanda. Yine sadece maneviyat tarafından bakarsak 3'te başlar. 3'te başlayan yolculuğumuz yani o ben varım, sen varsın, zıttım var ve yaradanıma gittim dediğim yer başladığımız yer aslında. Oradan biz hayatta yürürüz. Bir üçgenin alt zemini gibi düşünelim. 3'te başladık. Üçgenin alt zemininde 6'ya kadar yürüdük. 6'ya geldik, dedik ki hayatta buymuş. Peki ya hayat sadece bu kadar mıymış? Az önce anlattığım hayat amacım olup bulabilecek miyim? Buraya geldim de kulluğumun hakkını verebilecek miyim dediğimiz yer üçgenden yukarı çıktığımız 9 noktası. 9'a geldiğinde artık silinsin dünya, sadece yaradan var dediğim bir yer. Oraya gelmekte işte 9 oluyor. Benim anladığım kadarıyla Tesla dedi ki 3'te başla. Yürü de 6'ya git, anla ve oradan git bir 9'a. De ki geldim buraya, kulluğumun hakkını veriyorum aşama aşama diye düşünüyorum. Tesla zamanlar ötesi bir insandır. Dolayısıyla mutlaka o insanın da burada olması Allah'ın arzusuyla olduğundan onun mesajlarından da kendimize bazı şeyler çıkartabiliriz. Elbette kendi içinde bulunduğu ortamda, ki çok değişik bir ortamda bulunmuştur. Savaştan kaçmıştır, Amerika'ya zorla ya da kendi isteğiyle geçtiği bir takım rivayetlerle tartışma konusudur. En son kendini Amerikan vatandaşı olarak adletmiş olmasına rağmen bir Sırp vatandaşıdır aslında.
Bütün bunlar yine tartışmaya açıktır. Çünkü Amerika mı ona sahip çıkıyor, o mu Amerika'ya sığınıyor belli değil. Fakat o öldüğü zaman en son yapmış olduğu piramit kulesi vardı. Kendi evinin o ahır dediğimiz alanını bir çalışma ofisi haline getirmiş. Bir deney alanı yapmış. Buradan bir kule inşa etmiştir ve tepesinde bir piramit yapmıştır. Buradan oluşturduğu güç reaktörünün nereye etkilediği hala bilinmemekle beraber yine buradaki tartışmalarda derler ki oradaki piramitle aslında HAP teknolojisini aktif etmiştir ve hatta Rusya'da bir ormanı yok etmiştir gibi. O piramitle. Evet, bir takım rivayetler vardır. Enteresan olan Tesla'nın ölümüyle beraber Amerikan hükümeti bunun bir casusluk projesi olduğunu iddia ederek bütün yapıyı yok etmiştir. Dolayısıyla Tesla'nın dini olarak hangi dine mensup olup böyle davrandığını bilemem. Bu düşüncenin dinsel bağlantısını da bilmiyoruz. Ancak kendisinin üçgenler ve piramitlerle olan ilişkisi çokça kaynakta bize anlatılmaktadır. Piramitler konusu enteresan Zeynep Hanım. Spiritüalite araştırmacıları, daha önce konuğum olan kişilerin bazıları Anadolu'da piramitler olduğunu söylüyor. Ve Anadolu'da özellikle Tunceli yöresinde piramit var deniyor. Katılıyor musunuz? Araştırmalarınızda böyle bir şey karşınıza çıktı mı? Gizli piramitler tabii. Dünyanın birçok yerinde piramitler olduğu aşikar. Üstelik okyanus altlarında bile piramitler olduğunu artık biz biliyoruz. Kimisi dediğiniz gibi gizli, üstü örtülü, kimisi açık. Şimdi bizim bildiğimiz Mısır'daki piramitlerde aslında piramit duvarlarının içerisinde çok garip şekilde elektrik kabloları bulundu. Bunu bilmiyorum. Tabii. Mısır'daki piramitlerde Mısır elektrik piramitlerin kabloları içinde bulundu. elektrik kabloları bulundu. Geriye dönük. Binlerce yıl önceye ait mi? Evet, yapıldığı zamandan. Yapıldığı zamandan bu kablolar var. O zaman Belgesellerde elektrik de var mıymış? Piramit bir güç reaktörü. Yerin altından gücü alıyor ve gökyüzüne fırlatıyor. Ve bu yüzden piramitin üstü de som altından yapılmıştı ama şu anda artık orası yok. Biz piramitin tepesini şu anda baktığımızda düz görüyoruz. Bu kimi zaman oraya bir uzay aracın ineceği yönünde rivayet ediliyor. Kimi zaman da artık güç reaktörü olmasın diye tepedeki altın bölme yok edildi şeklinde rivayet ediliyor. Ben Amerika'da yaşıyorum biliyorsunuz. Las Vegas'tayım son bir senedir. Las Vegas'ta Luxor adlı bir otel var. Otel aynı zamanda Luxor piramidini ifade eder ve her zaman, her gece yukarı baktığımızda nereye gittiğini göremeyeceğimiz kadar ışık yayar. Her gece bu ritüel yapılır. Dolayısıyla evet, piramitler aslında birer enerji reaktörüdür. Zaten Tesla'nın da en çok ilgilendiği şey bir piramidin nasıl enerjiyi reakte ettiğidir. Fakat piramit inşasının arkasındaki bilgiler de çok enteresan. Çünkü burada Lamey'in, yani aslında Nuh'un babası Lamey'in Adem'den almış olduğu insanlığa dair çok gizli bilgileri Adem'den Lamek bilgileri almıştır. Lamek bilgileri Nuh'a, Nuh da oğlu Ham'a aktarmıştır anlatılanlara göre. Bu mitolojik bir bilgi mi? Bu Mısır rivayetlerine göre. Ve Ham da aslında piramitlerin bazılarının duvarlarına, içine ve dışına insanlığın en gizli bilgilerini yazmıştır. Ve denir ki yine bu rivayetlere göre, Mısır rivayetlerine göre, bir doğal afet olduğunda insanların sığınacağı yer aslında bu piramitlerin içidir. Yani aslında bir çeşit Nuh'un gemisi gibi piramitlerin yapıldığı da ifade edilir. Yine bir kesin bilgi de şudur ki piramidin belli bir noktasında duran herhangi bir besin bozulmaz. Çok geç bozulur. Normal bozulma reaksiyonu, normal yaşlanma reaksiyonu gerçekleşmez. Dolayısıyla piramidin o hep gizemini çözmeye çalıştığımız ışınlarının bu tip etkileri de vardır. O yüzden zaten piramit başlı başına kendi gizemini korumaya devam eder ama Tesla'nın da çok ilgisini çekmiştir. Aklıma hemen Ashab-ı Kehf geldi. Çok uzun süre bir mağarada uyudukları söylenen, uyandıklarında ancak şehre indiklerinde geçen süreyi anlayabilen 7 uyurlar. Onlar da böyle bir mağarada uyumuş olabilirler mi? Hem böyle bir mağarada uyumuş olabilirler hem de yine Anadolu hala o mağaranın hangi mağara olduğu konusunda da emin değildir. Muhtelif görüşler var. Muhtelif görüşler vardır. Dolayısıyla uyurken mekan değiştirmiş olabilme ihtimalleri bile söz konusudur. Nasıl olacak? Şimdi diyelim ki siz zamanda ve mekanda hareket edebiliyorsunuz. Şöyle diyelim, uyudular, uyandılar. Uyandıklarında arada 300 yıl geçmişti. Buna inanıyorsak, uyurken mekan değiştirmiş olabileceklerine inanabiliriz. Ki Kur'an böyle diyorsa, Müslümanların inandığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla mekan değiştirmiş olabilirler. Evet. Yani birkaç piramide gidip o piramitlerin etkisini bünyelerinde barındırıp ondan sonra hiç yaşlanmadan burada var olmayı sağlamış da olabilirler. Ancak bu konudaki kilit mesela
hiç yaşlanmadan var olabilmek midir? Yoksa onca zaman uyumuş olmak ve sonra uyanmış olmak mıdır? Çünkü ben çok merak ederim. Ya şu anda uyuyorsak Emel Hanım? Kur'an'da bize diyor ki 7 genci diyor uyuttuk, 300 yıl sonra uyandırdık. Peki ya biz? Ya biz uyuyorsak? Yani piramite baktık, diğerine baktık. Bütün bu bilgiler içinde dolaştık. Peki ya bütün bunları şu anda bizi izleyenler bir uyanıklık hali içerisinde mi izliyor ve dinliyorlar, idrak etmeye çalışıyorlar? Yoksa şu an herkes bir rüyada mı? Ben bu menkıbeyi en çok bu manada düşünmeyi severim. Onlar uyumuşlar, uyanmışlar, ne şanslılar. Ya ben uyuyorsam, ya sen uyuyorsan, ya siz uyuyorsanız. Bu da mümkün diyorsunuz. Evet. Tesla'nın buradaki bence kilit noktası Tesla uyanmışlar arasında benim anladığım kadarıyla. Belki de uyandırılmışlar arasında. Aradaki fark ne? Uyananla uyandırılan arasındaki fark? Uyandırılmak bir başkasının arzusuyla yine gerçekleşmiş oluyor. Uyanansa kendi iradesiyle kendisi uyanmış oluyor. Orada uyandıran yaratıcı güç mü? Evet. Evet. Ashab-ı Kehf'te bir de köpekten bahsediliyor. O köpekle ilgili araştırmalarınızda ekleyebileceğiniz bir bilgi var mı? Neden bir köpek var? Kıtmir. Evet, Kıtmir. Kıtmir köpek olmasını şöyle değerlendirebiliriz. Aslında yine Türk mitolojisine baktığımızda da yeri geldiğinde gökbörü dediğimiz, börü dediğimiz bir kurttan bahsedilir. Bu kurtla ilgili tabii çok değişik bilgiler vardır. Oğuz Kağan'ın kurdu denir, Oğuz Kağan'ın kendisi kurtlu denir gibi birçok söylem vardır. Dolayısıyla aslında Türk soyunda kurdun o yol göstericiliği, liderliği ama aynı zamanda sadakati ve aynı zamanda kendi sürüsüne olan bağlılığı çok karşımıza çıkar. Burada Kıtmir'in bir köpek olmasını ben zamanla ilişkilendiriyorum. Herhalde öyle bir zamanda yanında kurt olması uygun olmazdı. Bu kendini bir kurt köpeği, yani bir köpek olarak gösterdi diye düşünüyorum. Bu tabii ki benim şahsi yorumum. Ancak yine köpek tarafına da baktığımızda köpekten anladığımız şey sadık oluşu ve kendi ailesini koruyor oluşu. Yani 7 kişiyi uyumaya bırakıyoruz ve başına da bir tane köpek bırakıyoruz ki ne olur ne olmaz her türlü onları korusun diye. Çünkü diğer metafora gidersek Adem'le Havva metaforunda aslında bunun Türk mitolojisine anlatılan kısmında Erlik'te başlayan bir hikayede o şöyle ifade edilir. Orada bir ağaç vardı, ağacın önünde bir köpek vardı fakat Erlik köpeği kandırdı. Ona dedi ki ey köpek senin tüyün yok, sen böyle üşüyorsun, eğer ki bana yol açarsan, benim dediklerimi yaparsan ben sana tüy vereceğim, bir daha asla üşümeyeceksin. Ve saf köpek Erlik'e inandı. Ve böylelikle aslında bu ağaç ve yılan metaforu oluştu. Çünkü köpek geri çekildi, yılana yol verdi. Yılan da gitti, Havva'yı kandırdı. Bu bakımdan köpek aslında çok kilittir, çok koruyucudur. Bunun böyle düşündüğünde 7 uyur. Demek ki yine Allah'ın izniyle yanlarına bir köpeğin olması suretiyle aslında korunmaya alınmıştır. Neden? Yılandan. Şeytandan korunan. Şeytandan korunan. Evet. 3-6-9 sırrına göre insan neden yaratıldı? Tesla bunun da sırrını veriyor mu? Ya da buna nasıl bir bakış açısı getiriyor? Varoluşu nasıl anlamlandırıyor? Aslında ben burada Tesla'dan çıkıp biraz daha kendi bakışımdan yaklaşmak isterim. Bana göre insan bir arzudur. Yaradan'ın arzusuyla dünya gezegeninde var olmuştur. Belki başka bir gezegende de başka canlılar vardır. Bunu bilemiyoruz şu an için. Ancak biz bir arzuyla buraya geldik. Geldiğimizde anlamaya başladığımız yerde 3'e geldik. Şimdi insan başlangıç aşamasında ve 3'te. Buradaki insanın mutlak surette ben varım demesi gerekiyor. Ben varım. Bu ben varım bir noktada hiçliktir. Hiçliği kabul etmektir. Ben varım dediğinde şöyle bir etrafa bakarsın ve o bütün içindeki yoksunluğunu, küçüklüğünü fark edersin. Minnacıksın sen. Ama bunun için önce ben varım demen gerekiyor ki bütüne iyice bakabilesin. O bütüne baktığın yerde senin şükrettiğin yerdir. Ve yine aslında Yaradan bilincine uyandığın yerdir. Biraz önce dedik uyuyor muyuz, uyanık mıyız? İşte bir insan net bir şekilde ben varım dediğinde ve etrafa bakıp wow burada da bir dünya varmış dediğinde, ben de onun bir parçasıyım dediğinde uyanır. O yüzden önce 3. Önce bir ben varım demek. Sonra kendi değerini hatırlamak. Neden değerlisin? Kulsun sen. Bir halifesin. Bu dünyada gizli bir hazinesin. Hatta yine burada biraz Hazreti İdris'ten bahsetmek isterim. Kitapta yer almıyor ancak bilinmesi güzeldir. Hazreti İdris bilindiği üzere bilgidir. Aynı zamanda bir terzidir. Yani
kalemle yazmış olan, ilk yazmış olan peygamberdir. Ayrıca Hazreti Adem'den sonraki ilk peygamberdir. Ve aynı zamanda dikiş dikmiştir, elbise dikmiştir. Ben bunu şöyle yorumluyorum. İnsan öyle bir emanettir ki dış koşullardan korunması gerekir. İnsan bilginin ta kendisidir. Madem ki yazı yazıyor, bilgiyi yayıyor, o zaman o yaratılmış olan bilgi kaynağı olan insanı da, bilginin fiziksel 3 boyutlu alemdeki halini de korunması gerekir. Ve Hazreti İdris bu görevi üstlenmiştir. Diker, insanı örter, kıyafet diker. Parçaları birleştirir. Parçaları birleştirir. Kumaştan, o parça kumaştan bir bütün yapar. Bilgi de böyledir zaten. Bilgi her yerde vardır. Onu birleştirdiğinde bilgelik mertebesine doğru gelirsin. Yoksa kütüphaneye baktığında 1 milyon tane kitap görür ve çok anlamsız bulabilirsin. Oysa ki onlardan okuduklarından derlediğin bir kitap. Artık sensin. Zaten anladığım kadarıyla yeri geldiğinde bu bilgin insan kendisi bir kitaptır. Açar açar kendini de okur, alem de onu okur. Hazreti İdris'in göğe yükseldiği anlatılır. Tıpkı Hazreti İsa gibi. Evet. Bu tarafı sizce nasıl açıklanabilir? Elbette bir Allah dostu olması hasebiyle bir peygamber olarak. Bilmediğimiz bir sebeple denir ki Allah'la beraber adım adım yürüdü ve hatta bazı yerlerde bunun 365 yıl olduğu rivayet edilir. Ve bir gün ölüm acısı çekmeden kendisi Allah'ın yanına çekildi diye anlatılır. Biz bunu nereden biliyoruz? Kur'an-ı Kerim'de Hz. Muhammed'in miraca çıktığı anlatımında 4. katta Hz. İdris'e karşılaştığı söyleniyor. Biz bunu oradan biliyoruz ancak kendisinin ölümüne dair tarihi bir bilgimiz yok. Evet. Bu ölümünü bilmiyor olmamız ama aynı zamanda miraçta bulunmuş olması onun göğe çekildiğini bize ifade ediyor. Yine bizim bu sohbet içinde onu da anıyor olmamız aslında bilginin insanda nasıl vücut bulduğu ve bunun nasıl korunduğunu, yani Yaradan'ın oluşturmuş olduğu sistemde peygamberini insanı korumak üzere nasıl görevlendirdiğinin bir ifadesi olması. İşte üç mantığında bir insan var. O insan bu bütün içerisinde 9'a giden yolda korunmalı. Benim anladığım kadarıyla 6'da zaten kıyafetini giydi. Hayat yolculuğunda yürürken insan kıyafetini giydi. Düşünsenize Emel Hanımcığım, başımızdan birçok hadise geçer, travmalar geçer. Biz onları üstümüze giyeriz. Giyeriz ama hiç soyunmayız. Yaşadığımız onca olumsuzlukla, onca korkuyla, kaygıyla böyle yürürüz. Sonra gitgide omurgamız öne doğru eğilir. Halbuki omurga bana göre hayat ağacıdır. Dimdik durmak gerekir. Bir ağaçtır insan. Bir ağaç gibi dik yere doğru ayaklarını salmış, yerin altındaki sulara erişmiş, o kaynak suyuna oradan beslenmiş, yukarı gelmiş. Ve yine Türk mitolojisindeki demir kazık gibi. Yani bazılarının söylediğine göre aksis mundi, dünyanın eksenidir. Dünyanın yerin altındaki varlığına bağlanan ama orada dimdik duran ve yukarı göğe yükselen, belki de gökte bir yine mitolojik bir kahramanın atının bağlandığı bir direktir. Demir kazık ağacıdır. O yüzden bir insanın ağaç olabilmesi, bu metaforlar, bütün bunların var olabilmesi, işte o altı, o giydiğin elbiseleri çıkartsan omurgan hiç eğilmez. O travmaları, o yükleri çıkarsan hiç eğilmez. Hiç eğilmez. İşte kolay değil. Bununla ilgili uyanacağız, yapacağız. Tek yolu uyanmak mı? Çünkü uyanmayla ilgili belli ritüeller de öneriyorsunuz bu kitapta. Evet. Değerlilik konusuna ayrıca değinmişsiniz. Değersizlik hissi yine genetik olarak bizim nakille aldığımız bir duygu mu? Ve var olan o değersizlik hissi omurgayı eğen bir duygu mudur? Biz tabii büyük korkuların içinden geçtik. En yakın bildiğimiz Kurtuluş Savaşı örneğinde, bu bizim bildiğimiz tarih, en yakın tarih. Orada çok büyük bir korku durumu var. Ama bir meydan okuma, o korkuya esir olmama ve oradan çıkan bir cumhuriyet var. Ama bir bakıma baktığınızda bir ölmüş adam metaforu var. Osmanlı için ölmüş adam denirken, ölmüş adamdan dirilmiş gencecik bir çocuk var. Atalarımız oradaydı. Bizim dedemiz, ninemiz oradaydı. Dolayısıyla biz oradan neler getirdik? Korkuyu tabii getirdik ama korkuya meydan okumayı getirdik. Elbette oralardan buralara değersiz getirebilmiş olabiliriz. Ancak benim gördüğüm kadarıyla özellikle şu milenyum çağı dediğimiz 2000'li yıllar insana değersizliği öğretti. Yetersizliği öğretti. Ben değersizlik ve yetersizliğin tamamen atalardan geldiği için var olduğunu düşünmüyorum. Burada bize bile isteye öğretildiğini, bu sayede insanın çok kolay manipüle edilebilir hale getirildiğini düşünüyorum. Kapitalizm pekiştirdi diyorsunuz. O Peki canavar. bu bir kader mi?
Değil, olur mu? Nereden başlayalım? Önce ben varım diyeceğiz. Dimdik ayakta duracağız. Bu bencil bir duruş değil midir? Bencillikten nasıl ayıracağız? Ben varım. İyi ki varsın. Neden varsın? Çünkü Yaradan senin burada olmanı istedi. Bu nasıl bencilce olabilir? Sadece ben varım demek bencilliktir. Ben varım demek bencillik değildir. Ben varım demek kibirli olmak demek değildir. Sadece ben demek, hep bana demek bencillik ve kibre girer. Ama ben varım demek, çok şükür ya Rabbim beni yaratmışsın. Kendimi görmek suretiyle seni gördüm, seni bildim demektir bence. Devamında önerileriniz ne? Çünkü 21 günlük bir ödev veriyorsunuz okuyucunuza kitapta. Ödevin devamında neler var? Diyorum ki sabahları uyanınca bir ağaç gibi. Bir ağaç olduğunu hayal et. Kollarını aç, bacaklarını aç, ayakta dimdik dur. Ve bağır. 3 Önemli kere. midir bu el hareketleri? Yapabilen Hani yapsın. komik bulanlar olacaktır. Evet. Onlara cevabınız ne olur? Yapabilen yapsın. Ancak benim çok kıymetli takipçilerim var. Tekerlekli sandalyede yaşayanlar da var. Ya da o saatte işe gidenler var. Yani fiziksel olarak bunu yapamayacak olanlar da var. Onlara tavsiyem her zaman gözlerini kapatıp bunu hayal etmeleri ve ağzıyla söylemeleri. Fakat yapabilen yapsın. Ben 3-6-9 varlık sırrını Amerika'dayken geçen yaz çıkarmıştım Emel Hanım. Şu anda neredeyse 10 ay kadar oluyor. 10 ay içinde milyonlarca insan bunu yaptı. Nereden biliyorum? Videolarını seyredilme oranından biliyorum. Gerçekten milyonlarca insan yaptı. Hayatları değişti. Evet, bu hareketleri yaparken kollar açık insan bağırırken ben varım diye sabah sabah kendi bilinçaltına meydan okuyor. Sen yoksun diyen bilinçaltına meydan okuyor. Bilinçaltı öyle mi diyor bize? Öyle diyor. Sen yoksun diyor. Yoksun diyor. Nereden biliyoruz? Hadi yine bunu da doğrulayalım. Sabah uyanıyoruz. Kaçımız gidip yüzümüzü şöyle güzelce ılık sabunlu suyla yıkıyoruz? Niye yapmıyoruz? Yoksun çünkü. Çünkü yetişeceğin iş senden daha çok var. Sana öğretilenler, sana dikte ettirilen her şey senden daha çok var da o yüzden yapmıyorsun. Yıkamış olan seyircilerimizi tebrik ederim. Onlar var. İşte Çünkü bilinçaltı buradan bunu başlıyor yaptırıyor. diyorsun. Evet. Sabah böyle öğlenleri diyeceğiz ki değerliyim, yeterliyim. İyi ki doğdum, iyi ki buradayım. Ben bu cümleleri bunca yıllık tecrübemle edindim ve ortaya koydum. Çünkü gördüm ki binlerce danışanımdan insanlar hayattaki statüleri ne olursa olsun bazı zamanlarda kendilerini yetersiz, bazı zamanlarda kendilerini değersiz hissediyorlar. Çok güzel danışanlarım var, sizin gibi çok güzel. Ancak bana gelip diyor ki, çirkinim. Statüleri ne olursa olsun birçok insan kendini değersiz, yetersiz hissediyor. Bir başka durumları da keşke bu dünyaya doğmasaydım. Ya da doğarken anneme zarar verdim, doğum travmam var ve bunu bana annem anlattı. Ya annesi demişler ya bebek demişler, hangisini kurtaralım demişler. Anne doğururken 10 saat sancı çekmiş gibi pek çok hikaye. O yüzden insan eğer öğlenleri değerliyim, yeterliyim, iyi ki de doğdum, iyi ki buradayım dediğinde aslında bütün o geçmiş travmaların işte elbiselerini çıkartır ve atar. Elbiselerini çıkartmanın bir yoludur. Biraz önce diyorduk. Ne yapacağız? İşte böyle yapacağız. Ayakta duracağız. Dimdik. Demir kazık gibi. Öyle dik. Ve diyeceğiz ki değerliyim, yeterliyim, iyi ki doğdum, iyi ki buradayım. Çok etkili ve çok iyileştirici. Yapın görürsünüz. Sizden de merak ediyorum Emel Hanım. Yapın sonra bana anlatın. Akşam oldu. Akşam oldu efendim. Bütün bir gün bir şekilde hayatın içindeydik. Önümüze çeşitli nimetler geldi geçti. Kimisini kabul ettik, kimisini etmedik. Neden kabul etmedik? Biz hangi nimetleri reddettiğimizin farkında mıyız? Örnek veriyorum, bazı insanlar renkli giyinmeyi sevmezler. Oysa ki renkler de birer nimettir. Neden reddedersin? Neden? Orada tabii toplumsal öğretiler var. Belli bir yaşı geçtim, kırmızı giymemeliyim. Güzel. Daha böyle pastel tonlar giymeliyim. Var. Ben sarışınım, bana şu yakışmaz. Ben esmerim, bana bu renk yakışmaz. Toplumsal Bütün- dayatmalar. Doğrudur. Renkten buraya geldik. Peki ya gün boyunca maddi olarak sana verilen hangi nimetleri reddettin? Reddettin çünkü dedin ki ben yapamam ki. Olmaz ki. Bana yakışmaz ki. Ya da maddeden bahsedince ve maddiyetten bahsedince biraz paraya bağlayayım burayı. Diyelim ki çok güzel bir iş teklifi geldi. Büyük bir imkan. Fakat dedin ki ya şimdi bu kadar param olursa o zaman beni gerçekten sevenleri tanıyabilir miyim hayatımda? Ya çevremde sahte dostlar olursa? Bunu bilinç mi söylüyor, zihin Bilinç mi dışı. söylüyor? Bilinç dışı. Zihin söylüyor. Hep böyle konuşur. Peki olacak olan işler zihnin sabotajına dahil mi oluyor? Çok doğru. İçimizdeki ses diyelim biz buna. Bu iç ses hükmedebiliyor mu yani? Evet. Evet. İçimizdeki ses insanı sürekli manipüle eder. Sürekli sabotajcıdır. Ve hatta bana göre yeri geldiğinde insanın katilidir. Bir halinin katilidir.
Çünkü o fırsat önünüze geldiğinde değerlendirirseniz o bir şans olacak. Ama sen değerlendirmedin, teptin, kaçtı ve gitti. O şansı kazanmış olan halinin katili içindeki sestir. Sonsuz olasılıklar içerisinde onu kazanmış halde Elbette. mevcut bekliyordu oysa ki diyorsunuz. Elbette. Ona şimdi can vermek lazım. O yüzden akşamları diyelim ki dünyanın tat ve nimetleri benim en doğal hakkım. Dünyanın tadını ve nimetini kabul ediyorum. Buradaki kabul benim için çok önemli. Çünkü burası insanın dünyanın zenginliğine razı olduğu yer. Dünyanın zenginliğine teslim olduğu yer. Halbuki gün boyunca birçok mücadele, birçok korku ve yokluk, kıtlık fikri insanı tüketmişti. Halbuki sen gece yatağına yatarken, ki biliriz, gece en son ne düşünürsen sabaha kadar o senin hücrelerinde işler. Bilincinin tüm boyutlarında işler. Ve senin için buna en uygun potansiyel aslında yarın sabah hazırdır. O yüzden lütfen 21 gün boyunca geceleri yatarken diyelim ki dünyanın tat ve nimetleri benim en doğal hakkım. En doğal hakkım. Bu dünyadaki tat ve nimetler yine Allah'ın rızasıyla burada. Sana ikram. Neden burada bunlar? Hepsi burada bize ikram, insana ikram. Bu benim en doğal hakkım. Ve kabul ediyorum. Ben bunları artık reddetmekten vazgeçtim. 50 yaşındayım, kırmızı da giyeceğim. Noktası. Şimdi az önce dediniz ya, hepimiz biliriz, bilmeyenlerimiz var. Gece düşündüğümüz şey sabah oluşmak üzere bir anlamda sistem bunu talimat mı kabul ediyor? Tabii, hatta şöyle örnek vereyim. Bunu da hepimiz bilir miyiz bilmiyorum ama mesela geceleri eşimizle küs yatmamamız gerekir çünkü sabaha küs kalkarız. Gece en son hangi durumlarda, hangi ruh halinde, hangi düşüncede yatar isek sabaha kadar onlar çalışır. Sabaha bir iş görüşmesine gideceğim. O işi çok istiyorum. En büyük korkum o işe kabul edilmemek. Gece bunu düşünerek yatarsam zor. Olmaz. Olsa da istediğin şartlarda olmaz. Halbuki gece yatarken şöyle bir noktaya getirsek kendimizi, o işe alınmışsın. Sabah uyanıyorsun, o iş için hazırlanıyorsun, işe gittin, ofistesin, çalışma arkadaşların var. İşini yaparken kendini hayal edersen ilk görüşmede o iş olur. Mış gibi davranmak. Tabii. Beyin kandırılabilir bir şey. Emel Hanımcığım, zaten kıtlıkla yokluk da bize öyle öğretiliyor. Varmış gibi, yani yokmuş gibi davranılıyor. Biz de yok oluyoruz ve kaynaklarımız da yok oluyor. Sohbetin başında iyi, güzel ve bereketli atayı varmış gibi düşündüğünde bu 3000 yıllık geçmişinde mutlaka o ata var ve onu ortaya çıkarırsın da aynı mekanizma mı işliyor? Evet, evet. Önce mış gibi davran. Mış gibi davranmanın en kolay yollarından bir tanesi gün boyunca bol bol şükretmek, bol bol teşekkür etmektir. Çok teşekkür ederseniz şöyle hissedersiniz. Öyle iyi şeylere sahibim ki ben bunlar için teşekkür ediyorum. Şükretmek de varlığım var ki şükrediyorum. Çünkü insan ne yazık ki şu dünya düzeni içinde nelere sahip olduğunu unutarak yaşar. Birçok şeyi unuttuğu gibi. Oysa ki bugün konuşabilen bir beyne, dile sahibiz. Bizi seyredenler şu an bizi işitebiliyorlar, anlayabiliyorlar. Bu mekanizmaya sahipler. Ben birçok şeyini hayat içinde defaten kaybetmiş bir insan olarak aslında varlığı varken nasıl yok saydığımızı çok iyi deneyimledim. Para metaforu üzerinden aslında bu ritüelleri anlamlandırmaya çalışıyorsunuz ve orada parayla ilişkisini bir türlü rayına oturtmamış kişiye diyorsunuz ki para hayatında kimi temsil ediyor? Önemli mi buna vereceği cevap? Ve şimdi işte bizi izleyip de benim hayatımda para budur diyen kimliğe göre nasıl yorum yapsın? İnsan parayla olan ilişkisini çoğu zaman daha annesinin rahmindeyken bile annesinden ve babasından öğrenir. Onlar nasıl para kazanıyorlarsa öyle kazanılacağını öğrenir. Onlar nasıl harcıyorlarsa, o şekilde harcamayı nasıl birikim yapıyorlarsa ya da yapamıyorlarsa bunları. Paraya dair duyguları bir insan annesinden ve babasından öğrenir. O yüzden parayı hayal edin. Kimi görüyorsunuz karşınıza dediğimizde bugüne kadar? Çoğu zaman anneler, babalar ortaya çıktı. Kimi zaman da daha evin ekonomisini yöneten anneanneler, babaanneler ve dedeler çıktı. O yüzden bu iyi mi kötü müye cevap veremem, ancak lütfen seyredenler ve uygulayanlar şunu düşünsünler. Siz gözünüzü kapatsanız para size kim gibi görünür? Bakın kim? O paraya nasıl davranıyorsa siz de hayatınızda paraya öyle davranıyorsunuzdur. Oradaki ilişkimde düzeltilmesi gereken bir şey varsa bunun yolu nedir? Kitaptaki sorulara cevap vermeye devam edeceksiniz. Aynı zamanda bu kitapta benim normalde canlı derslerde yapmış olduğum imajinasyonları cümle cümle yazdım. Bunları insanlar okuyarak kendi kendilerine hayal edebilir ve bütün bu süreçleri bilinçaltlarında değiştirebilirler.
Ben varım derken o benin içerisinde affedemediği onlarca kızgınlık, kırgınlık varsa bunlardan arınmanın bir formülü var mı önerebileceğiniz? Var. O kadar çok affedemiyorum diyor ki o benin içi çok paslı olabiliyor zaman Olabilir. zaman. Var. Şu anda 2023 yılında yaşıyoruz. Mayıs ayındayız. Affedemediğin her ne varsa geçmişte kaldı. Onlar bitti. Nasıl ikna etsin ama geçtiğini? Şöyle bir yöntem. O yaşıyor. Hayali. Yine hayalimiz bize çok yardımcı olur. Hayal de bence bilinçaltı insana bir hediyedir. Efendim gözünüzü kapatıp bir uygulama yapın. O sizi çok kırmış olan insanı karşınıza getirin ve ona deyin ki bana bunu neden yaptın? Bizim içimizde bunca kavganın, bunca küslüğün olmasının en büyük sebebi sebebini bilmeyişimizdir. Ve buna içerlememizdir. Bir sorun. Bilinçaltınızda gerçekte değil. Bana bunu neden yaptın? Ve susun ve bekleyin. Ve yine bilinç dışını size o kişinin ağzından gerçeği anlatsın. Çoğu zaman gerçektir. Der ki sana bunu yaptım çünkü. Orada bir hikaye vardır. Susun ve dinleyin. Ve sonra deyin ki sen bana bunu yaptığın zaman benim hayatıma ne oldu? Bana ne oldu biliyor musun deyin. Ve gösterin o olaydan sonra sizin hayatınızda neler oldu. Karşı taraftan gelen ses benim iç sesimle karışmasın. Kolektiften gelen bilgi mi olur bu soruya verilen cevap? Bilgiler ortadadır. Bir morfik alan vardır. Her şey oradadır. Geçmiş, şimdi ve gelecek. Ve siz böyle yaptığınızda bilinçaltınız aslında morfik alanla bağlanır ve size bu bilgileri oraya aktarır. O yüzden sadece sessiz olmanız yeter. İç sesiniz karışmaz. Sessiz olun, bekleyin, o konuşsun. Konuşsun, anlatsın. Ve sonra ona gösterin. Sana bunu yaptığından beri hayatınıza ne oldu görsün. Şimdi en önemli ve kilit soru. Peki ya senin hayatına ne oldu? O günden bugüne sen bana bunları yaptıktan sonra ne oldu? Çünkü ilahi adalet aslında çalışır. Fakat kişi hiç fark etmemiş olabilir. Ben bunu şunlarda çok görürüm. İmajinasyon yaptığımda ülkemizde bir negatif enerji yönlendirmesi diyorum. Halk ağzında büyü diyelim biz buna. Bu uygulamalar vardır. Ve insan mağdurdur. Bana gelenler de çoğu zaman mağdurdur. Mağdur olan kişiye yani büyüye maruz kalmış kişiye imajinasyon yaptırdığımda sen bana bunu yaptın ama senin hayatına ne oldu dediğimde kişi o zaman, o büyüyü yapan kişi o zaman o büyüyü geri çekmeye razı olur. O vakte kadar asla razı olmaz. Anlatırsın benim hayatım mahvoldu, bak ne oldu? Böyle durur. İmajinasyonda yani hayal dünyasında o kişi öyle durur. Senin hayatına ne oldu dediğimizde bacağı kesileni mi ararsınız? Kanser olanı mı ararsınız? Çok acıdır ki ailesinde çok büyük kayıplar olanı mı ararsınız? Hayatları mahvolmuş. Ve aslında bunun o yaptığı kötü büyüden kaynaklandığının farkında değil. Onu gördüğünde o pis enerjiyi geri çeker. Buyurunuz. Büyü dediğiniz yapılan kötülük değil mi? Doğru anlıyorum. Yönlendirilmiş o kötü enerjiler. Kötü enerji. Aynen. Dolayısıyla senin hayatında ne oldu sorusu onu kendine mi getirir? Yüzleşme mi yaptırır? İlahi adaleti o anda anlar. O vakte kadar anlamamış olabilir. Neden başıma bu kötü şeyler geliyor? Bazı insanlar hep mağdurdur. Ve buna ikna olur. Kendisini kandırır. Der ki ben çok şanssızım. Hep başıma kötülükler geliyor. Sen nerede kime ne yaptın? Bunu bir hatırla. Biraz önce sizin sorunuz şuydu. Küstüğü kişiyle ne yapsın? İlk soru. İlk aşama. Gözünü kapatıyor. O kişiyi karşısına hayal ediyor. Ve diyor ki bana bunu neden yaptın? Dinliyor. O kadar. Ondan sonra diyor ki sen bana bunu yaptığından beri hayatında neler değişti görüyor musun? Göstersin. Sonra desin ki peki senin hayatında bana bu kötülüğü yaptığından beri neler değişti? İşte bu çok kilit. Onu da görsün. Ve şimdi desin ki bütün bunları geri almak ister misin? O sırada insanın bedeniyle onu o kötülüğü yapan kişi arasında bir enerjetik bağ vardır. Böyle bir hayal aleminde bu bağ görülür. Bağ kesin atın. Kişiyi de gönderin uzakta bir kapı açın. Çıkartın gitsin. Zihnimde yapıyorum bunları. Hepsi zihninizde. Bitti gitti. Kapıdan çıksın gitsin. Çıksın gitsin. Peki bunların hepsi zihnimde. Sadece ben varım aslında ve zihnimde o kişiye oturttuğum yer var. Gerçek hayatta bu kötülüğü yapanın dünyasında bir şey değişir mi? Değişiyor. Değişiyor, evet. Gerçekten değişiyor. Beddua etme döner seni bulur Tabii. derler. Bu mekanizmayı bize biraz anlatır mısınız? Tabii. Bir bumerang gibidir. Siz aslında tam da konuşmamızın başında söylediğimiz gibi sese o duyguyu da verdiğinizde had safhada büyük bir enerjiyi dışarı doğru gönderiyorsunuz. Diyorsunuz ki şöyle bir beddua. İnanın örnek bile vermekten hiç hoşlanmıyorum, söylemiyorum. Onu söylerken ama ne yapıyorsunuz? Bir can acısıyla, bir kızgınlıkla, yoğun bir duyguyla beraber onu Ve dışarı nefesle. veriyorsunuz. Tabii nefesin o gücüyle. Fırlattın gitti. Ancak biz ne biliriz aslında yine inancımızdan dolayı? Suç da vardır, günah da vardır, ceza da vardır.
Fakat nihai cezayı Yaradan verir. Sen o bedduayla Yaradan'ın vereceği cezayı hiçe sayıp kendin ceza kesiyorsun insan olarak. İşte burada aslında ilahi yasalara karşı geliyorsun. O yüzden seni buluyor. O yüzden geri dönüyor. Hele bir de haksız yere yaptıysan o bedduayı. Çokça zannederiz Emel Hanım. Öyle zannederiz. Suçlu zannederiz, kötü zannederiz. Sonra yanıldığımızı fark ederiz. Ya yanlışlıkla ettiysen o bedduayı? O da var. Fatura daha da mı ağırlaşır? İşte her halükarda size geri döner. Her türlü geri döner. O yüzden asla ve kata beddua etmemek gerekir. Hatta bazen insan kendisine eder ne yazık ki. Hay benim şansıma der mesela. Evet. Neden kendine bunu yapıyorsun? Yapma. Kendine de beddua etme veya negatif enerji yönlendirme. Allah'ından bul demek beddua mıdır? Tabii. Ama şu güzeldir. Seni Allah'a havale ediyorum. Ben Allah'ı vekil tayin ettim de geri çekil. O zaman sen Allah'a gerçekten teslim olmuş olursun onun büyüklüğüne. Ve çok canın yanmıştır. Ve geri çekilirsin. Bırak Yaradan yerine koyar zaten yapacağını. Allah'a havale etmek En lazım. güzeli. En güzeli. Onu vekil tayin etmek. Canımı çok acıttın. Ben Allah'ı vekil tayin ediyorum, çekiliyorum de. Sen bir çekil. Bakalım neler olacak.